Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir kıymalı krep bohça tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için tavaya yarım kilo orta yağlı kıymayı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sürekli karıştırarak ve ezerek kıymayı kavuruyorum. Bu aşamada tavanın kapağını kapatmıyorum. Kıyma ilk olarak suyunu salacak. Sonrasında suyunun çekilmesini bekleyeceğiz. Kıymalar suyunu çekti. Sonrasında içerisine doğradığım bir adet kuru soğanı ekliyorum. Üç adet ince ince doğradığım kıl biberi ekliyorum. Sonrasında 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanları da biraz kavurduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. En son içerisine doğradığım 1 adet domatesi ekliyorum. Domatesin kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğradım. Yemeğimin iç malzemesi için gerekli tüm malzemeleri tavaya koydum. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. İç malzemesini pişirdikten sonra hemen krebimi yapmaya başlayacağım. İç malzemesini güzelce pişirdim ve artık hazır. Diğer yandan hemen krep hamurumu hazırlıyorum. Bunun için çırpma kabına 2 su bardağı sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı da ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra unumu ekleyeceğim. En son yumurtaları ekleyerek krep hamurumu hazırlamış olacağım. Sıvı malzemeleri güzelce çırptıktan sonra içerisine 1,5 su bardağı unu eleyerek ekliyorum.
Unun tamamını ekledim ve çırpma işlemine devam ediyorum. Yumurtayı en son eklememin nedeni içerisinde topaklanma olmaması. Sizler de bu şekilde hazırladığınız zaman içerisinde hiçbir topaklanma olmadığını göreceksiniz. Güzelce çırparak istediğim kıvama ulaştım. Son olarak içerisine 2 adet yumurta ekliyorum. Tekrar homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpıyorum. Oldukça akışkan ve güzel bir kıvam elde ediyoruz. Yeteri kadar çırptım. Şimdi çırpıcıyı kenara alıyorum. Sizlere kıvamını gösterdikten sonra hemen krep hamurumu pişirmeye başlıyorum. Krep tavasını ocağa koydum. İçerisine biraz sıvı yağ koyuyorum. Sonrasında kağıt havlu yardımıyla hem yağı tavanın her yerine sürüyorum hem de fazla yağı bu şekilde alıyorum. Yağı tavamıza sadece bir kez koyacağız. Daha sonraki pişirme işlemlerinde yağ sürmeyeceğiz. Krep hamurundan bir kepçe alarak tavaya koyuyorum ve her yerine yayıyorum. Sonrasında orta ateşte birkaç kez çevirerek krep hamurumu pişiriyorum. Krep hamurum pişmeye başladı. Diğer yüzünü çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 8 adet krep elde ediyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Pişirdiğim krep hamurunu ayrı bir tepsiye alıyorum ve tüm krepleri aynı şekilde pişirerek hazırlıyorum. Hazırladığım iç harcını da 8 eşit parçaya ayırdım. Şimdi krep hamurunun üzerine kıymalı harcımdan bolca koyuyorum. Tam ortasına eşit bir şekilde yaydıktan sonra görmüş olduğunuz gibi zarf şeklinde katlıyorum. Tüm krepleri bu şekilde hazırladıktan sonra üzeri için ayrıca bir beşamel sos hazırlayacağız. Krepi güzelce katladıktan sonra fırın kabına koyuyorum. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hazırladığım iç harcını krepin ortasına koyuyorum ve yayıyorum. Sonrasında da kenarlarından ortaya doğru katlayarak zarf şeklinde hazırlıyorum. Ve hazırladığım krepi de fırın kabına koyuyorum. Tüm kreplerimi hazırladım ve fırın kabına koydum. Şimdi diğer yandan beşamel sosumu hazırlıyorum. Bunun için ayrı bir tencere yarım çay bardağı sıvı yağı alıyorum. Sonrasında üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve erimeye bırakıyorum. Tereyağı güzelce eridi ve içerisine 2,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak unu biraz kavuruyorum ve kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Unu yeteri kadar kavurduktan sonra yarım litre süt ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum.
Sürekli karıştırarak beşamel sosumu kaynattım. Son olarak içerisine 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bu iki malzemeyi de ekledikten sonra tekrar çırpıyorum ve artık beşamel sosum hazır. Şimdi tüm malzemeleri birleştirme zamanı. Beşamel sosum henüz sıcakken kreplerin üzerine döküyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Yemeğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve üzeri kızarana kadar pişireceğim. Beşamel sosun tamamını kreplerin üzerine döktüm ve güzelce yaydım. Üzeri için de 200 gram kaşar peynirini rendeledim ve tamamını üzerine döküyorum. Yemeğim artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak üzeri kızarana kadar pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda yemeğimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkınca ilk sıcaklığının gitmesini bekleyin. Sonrasında hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Son olarak üzerine ince ince doğradığım maydanozdan koyuyorum. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle yemeğim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Özellikle kalabalık misafirlerinizde bu lezzetli yemeğimi tercih edebilirsiniz. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok gösterişli bir yemek. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.